değişik formatlar var. Onların toplamı günlük yayın. Türkiye'de de buna benzer bir format yapısı var. Türkiye'deki çekilen film ve dizilerin en fazla reklam aldığı bölümler. Yani reklamcı Türk dizilerine çok izleniyor diye bütün reklamı oraya vermeye başlayınca dizi sektörü birdenbire çok büyüdü. Bugün Türkiye'de de hala çok büyük bir 3-4 yıl daha süreceğine kesin inanıyorum. Şimdi öyle mi? Well, Turkish cinema, Turkish television specifically, they have created their own format. Like, you know, when you watch BBC from the morning, there's news and everything else, and that forms the daily programming. And of course, Turkish cinema, they have their own format, and most of the advertising goes into these very successful serials and dramas and everything. So people had to expand and do a lot of these in that period. Dizi sektörü, yani bir iş kolunun gelişim sürecinde siz tek başına ona direnemezsiniz. Bu sefer biz de film sayısı da iyice düşünce, bir de istediğiniz içerikli filmler yapmak zorlaşınca siz de mevcut sistemin bir parçası oluyorsunuz. Çünkü arz ve talep meselesi diye ben de 9 tane falan dizide çalıştım. Bana şu soruyu sorar mısınız? Niye dizide çalışıyorsun diye. Çünkü ben dizileri de öyle bomboş diziler çektim. Bir. İkincisi, dünyanın her yerinde o da bir dizi, film bakın, film çekiyoruz, reklam filmi, sinema filmi, dizi film. Yani bir oyuncunun görevi film çekmektir. Kaldı ki dünyanın en büyük sanatçıları da dizilerine geldiği zaman çekiyorlar. Dustin Hoffman gibi. Şimdi Al Pacino başlıyor, Robert De Niro gibi. Yani Kadir İnanır niye çekildi? Sakın Well, at that period, of course, you can't single-handedly fight this change, and I made 9 drama films series, and obviously when you make advertising films, drama films, and it's a film, and as many actors will do it, you know, Al Pacino makes it, and Robert De Niro makes it, but don't ask why Kadir İnanır makes it. But I made them specifically pointing to certain issues, and I'm very proud of it. And also, when we had the opening night, the night before, there was a Richard Gere opening, and compared to our opening, it was nowhere there. So, thanks for being there for us. I have another question in the back. Yes, I promise. Aynı zamanda ödülümüz için de tebrik etmek istiyorum. Her filminiz birbirinden daha özel. Yani benim için mesela ben 23 yaşındayım ve Türk sineması demek, benim için siz demek diyebilirim. Benim merak ettiğim bir konu... Would you like to come to the front? So. No, that's okay. We can hear you. Sizin için en size etki bırakan, özel olan hangi filminiz acaba? Bunu merak ediyorum. For me, you represent Turkish cinema, and I'm one of your admirers. I would like to thank you for being here. Is there a special film for you that you can talk to us about? Zaten bir oyuncunun en büyük gücü yarattığı karakterlerin zenginliğinden geçer. Ne kadar çok fazla karakter canlandırabiliyorsanız o kadar zenginsiniz, o kadar güçlüsünüz, o kadar hemen peşinden saygınsınız anlamına. Ben de tabii ki birbirine benzeyen prototip oyuncu roller seçip prototip bir oyuncu olmayı istemiyorum tabii yani. Ancak karakteri seçerken dikkat ettiğim bir şey var. Dikkat ederseniz filmlerime benim canlandırdığım karakterler toplum içerisinde sayısal olarak fazla olan karakterler. Yani toplumun içerisinde bir tane marazi, marjinality, kafayı yemiş bir adam kendi uçuk dünyasında yaşıyor gibi senaryoları bana getirmeye cesaret bile edemez. Yaptığımız filmin içindeki karakterler yaşıyor olmalılar. Bir problemi çözüyor olmalılar. Tekrarlıyorum, çok önemli şeyler söylüyor olmalılar.
için hala devam ediyoruz. Buna benzer çok projelerimiz var. Sıraya koyduk hepsini ama özenle, sabırla, güçlü biçimde çekmek için sıraya da bekliyorlar. Well, there are many projects we patiently sort of line them up and everything, but obviously there are so many characters in a society, and I always would like to portray a character that has a say about certain issues in the society. So I'm very careful in selecting them, but also they do not dare to bring me screenplays about some marginal, Nazi, not Nazi, but kind of like Nazi kind of character. To me, they don't dare, so we don't end up doing those films. And we create a variety of roles that exist in society, like real characters. Demek ki kardeşimizin bir sorusu yarım kaldı. Şimdi aklıma geldi. Bağımsız sinemacılar evet, dünyanın her yerinde var. Ancak bu bağımsız sinemacılar başlangıcında ya da ağırlıklı olarak filmlerinin sermayelerini kiliselerden, vakıflardan, yani sanata katkı amaçlı bu kuruluşlardan sağladılar başlarken. Sonra giderek dünyada ilgi görünce prodüksiyon da, kendileri de prodüksiyon yapmaya başladılar. Burada ticari başarıyı yakalayanlar da oldu ama genel anlayış içerisinde ticari başarı göstermeden yapılmış sanatsal değeri yüksek filmler olarak yansıyorlar şimdi. Bizde de bu akımın bize gelmemesi de mümkün değildi. Çünkü şu anda mesela ben sinema okulu falan okumadım. 4 yıl sinema okulunda okuyor bizim talebelerimiz. Türkiye'de aşağı yukarı üniversitelerimizin yarısında sinema okulları var. Çocuklar oradan mezun oluyorlar 4 yılda. Kimisi yönetmen oluyor, kimisi kameraman oluyor, genellikle oyuncu oluyorlar. Genellikle ağırlıklı olarak da yönetmen olmak istiyorlar. İşte o kadar çoğaldı ki herkes okulu bitirince ben bir film çekmek istiyorum diyor. Eline geçirdiği en küçük parayla, en küçük imkanlarla uğraşıp bir film çekiyor ama siz o filmi çekerken görüyorsunuz ne kadar yoksul ve gariban olduğunu. Ama filme koyduğu yürek işte özellikle sanatta gerçekçilik arayan, sanatta güzellik arayan bütün güçler tarafından çeşitli dünyada yapılan festival gibi organizasyonlarda büyük alkışlar alıyor. Bizim gençlerimiz bütün dünyadaki festivallerde gerçekten büyük alkış alıyorlar. Ama ticari şansları asla olmuyor. Well, I would like to go back to one of the earlier questions about independent cinema. When I think about it, obviously in the world, independent cinema started a bit like churches and foundations supporting these films, and some of them did gain some financial prominence. But in our country, of course, half the universities, I didn't study specifically filmmaking, but half the universities in Turkey, they have departments of cinema studies, and people who graduate, some of them become directors of photography, but mostly they want to become directors, and with the smallest fund they can get their hands on, they will make their first films. They struggle, they put their hearts in it, and you see it on the screen, but you see also how sort of naively they were made. But I must tell you that many of these directors, they were awarded all over the world with their first films, and these young directors are... Dünyanın bütün büyük oyuncuları salt ticari filmlerde oynuyorlar ama gerçek sanat güçlerini göstermek için bağımsız sinemanın bu yürekli gençlerinin filmlerini de koyuyorlar. Kendi güçlerini, sanat oyunculuk güçlerini göstermek için o filmleri gördükleri zaman hemen kabul ediyorlar, hatta belki de para vermek istemiyorlar. Many of the great actors in the world, they make, they work in financially planned movies, but to show their real talent and to support these independent films, they would like to, in some cases, pro bono, appear in these films. I would like to take 2 more questions and we can continue. Up there. Up here. Yes. Can you fall from the balcony? No. Okay. Yes, please. Really? Yeah. I'm sorry now. No, just ask me a question. We hear you perfectly. Beautiful acoustics.
Oraya gelebilir miyim demiştim de. Gel. Okay. Tamam. Come, I'll take another question and you make your way here. Let's have our last question. Oh, you both could come now. Bir sonraki gösterinin seyircilerini bekletmek Okay, we are also having another screening, so they're waiting. So while you make your way down, I will have this question as the last question from the floor. Öncelikle Yes. hoş geldiniz. Tabii ki ben sizin filmlerinizi değişikliklerinde çok seyretmiş biri olarak bir de sizin filmi şevkleri bölgede yaşamış biri olarak Biraz yüksek sesle konuşalım. sizin film çektiğiniz konular genellikle Türkiye'nin yarası olan ve kimsenin üstüne gidemediği konulardır. Bunlar acaba bizim Türkiye'deki yöneticiler seyretmiyorlar mı? Yoksa seyrediyorlarsa neden sorunları çözmüyorlar? Örneğin bugün seyrettiğimiz Tatlıcılar, daha önceden benim ilgiyle çok seyrettiğim ve çocuklarıma da seyrettirdiğim Tatar Ramazan filmi. Belki de gençlerimiz de bu filmi pek seyretmemiş olabilirler. Acaba bunu nasıl açıklayabilirsiniz? The question is, Sorunun sonunu anlayalım. Yeah. Yeah. Şimdi tabii Can I just quickly translate the question? yönetim bir ülkeyi yönetenlerin siyasi anlayışları ne tartışmak istiyor? Eğer insanlar kendi siyasi anlayışlarıyla bir ülke yönetimini talipler ve oradan oyları alıp iktidara geldikleri zaman istediklerini uygularlar. Bizim yaptığımız bir sürü işte ters gelebilir. Gayet de doğal. Zaten böyle olmazsa toplumun varlığının tartışması yapılabilir. Tabii ki bir mücadele meselesidir. Giderek. Biz de o mücadeleden yoksa her kaymak getir ağzının içerisine at. Öyle bir şey yok. Alacaksın. Onun için o mücadeleyi biz bilerek yollara çıkıyoruz. Birileri beğenmeyecektir, birileri istemeyecektir. Eleştiriler olacaktır, redler olacaktır, tartışmalar, hatta kavgalar olacaktır. Hayatın tadı da buradadır zaten. Yoksa her şey gülistanlık olsa intiharlar başlar. Yani iyiler ve kötüler, ezen ve ezilen, hayatın tatları bunlar. Onun için bir büyük efekt gibi göreceğiz. Hayatın tadı da böyle hissedeceğiz, böyle hissedeceğiz. Okay, well, we are waiting for these two people to come down as the last questions, and they're here. But I think the question was, watching the Silmar Tatar Ramazan, the elected people, why don't they solve these problems? And Kadir answered that they might not. They are elected on a political platform, and they will pursue their own interests, and that's why we have to fight. If we all agree on it, it's going to be a very boring world. So let's have these two questions if people have arrived. Your number one question. Yes, please. Teşekkür ederim. Herkes anlayacaktır benim. Bir daha böyle bir fırsat elimize geçmez diye düşünüyorum. Onun için çok böyle bir fırsat daha elimize geçmez diye düşündüm. Onun için birazcık sadece bu şakayı biraz kullanmak istedim açıkçası kendi adıma. Çünkü sizi bu kadar yakından görmek herhalde bir daha bana nasip olmaz. Gerçekten çok ama çok seviliyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Geçen gün de röportajınızı okumuştum. Röportajınızı hatta bütün ailem, bütün arkadaşlarım, bütün çevrem, Türkiye'deki özellikle hep birlikte herkes okudu onu. Hepimiz çok ama çok yani benim babam bu kolay arkadaşlarımız ama altına imza mı atarım demişti bu röportajı. Kendisi de öyle düşünüyordu. Sadece bir iki şey söyleyebilir miyim? Biliyorum. A question. Okay. In a question format. Just 1 minute. 1 minute is too much. Well, okay, ask a question. Aslında benim de sormak istediğim belki de soruldu diğer arkadaşım tarafından ama unutuldu belki orada. Hiç yapamadığınız ve yapmak istediğiniz bir projeniz var mı? Is there a project that you wanted to realize and you couldn't make up until now? Şimdi ben önce sanatçı ne? Sanatçı kime denir? Onu bir tarifini yapayım da kendi adıma. Şimdi bir başka sanatçı bu sanat tarifini başka türlü yapabilir. Benimkisini bakalım beğenecek misiniz?
Bana göre sanatçı bir toplumun sosyal gelişiminin öncü insanlarıdır. Bir toplumun insanlık onurunu kıran ne kadar çağ dışı karanlık yapılanmalar varsa onu açığa çıkarmak için verilen mücadelede en önde koşan insanlardır. Yaşadığı toplumun gerçeklerine karşı duyarlı olmayan ve bu saydığım değerleri bünyesinde birleştiremeyen hiçbir insana ben sanatçı demem. His final answer is, as an artist, I would like to, other artists might answer differently, but what I would like to do is deal with the realities of the world and give his best to this, and that's